Ocağı Açıklık'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lokmalık pizzalar yapacağız ama hakikaten lokmalık pizzalar olacak. Öyle kocaman şu kadar olmayacak. Minik minik çerez gibi bir atımda yiyeceğimiz pizzalar yapacağız. Tarifimize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, öncelikle pizzamızın hamurunu hazırlamakla başlayacağız. Bu tarz mayalı hamurlarınızda mutlaka maya aktifleştirme yapın. Ben bir su bardağı süt kullanacağım. Sütün parmağımın içine girebilecek derecede ılıklıkta. Çok sıcak değil, çok soğuk değil. Yarım su bardağı kadar da sıvı yağ kullanacağız. Daha sonra bir tatlı kaşığı şeker, bir pakette maya. Ben kuru maya tercih ettim. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde hepsini bir güzel karıştıracağız. Birbirleriyle özdeşecekler. Evet, mayamız ve şekerimiz eridi. Dediğim gibi eğer vaktiniz varsa bu şekilde hazırlayıp en az 10 dakika mayanın aktifleşmesi için bekletin. Eğer vaktiniz yoksa 5 dakika bile bunun için yeterli. Hamurlarda o farkı göreceksiniz mutlaka böyle yaparsanız. Şimdi bunu 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Üzerinde mutlaka ya bir tabakla ya da böyle bir streçle kapatabilirsiniz. Evet, 10 dakika kadar mayamızı aktifleştirdik. Gördüğünüz gibi köpür köpür köpürdü, kabardı. Bu aktifleştiği anlamına geliyor. Şimdi onu unla buluşturacağız. Şimdi kasemizin içine 2,5 su bardağı un alıyoruz. Standart su bardağıyla ölçü aldım. Daha sonra ortasını bu şekilde açıyoruz. Ve hazırladığımız mayayı ekliyoruz. Bir adet de yumurta akını ekleyeceğiz. Sarısını üstünde kullanacağız. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. Şimdi ilk önce çatal yardımıyla bir hamurumuzu toparlayacağız. Daha sonra elimizde yoğurmaya devam edeceğiz. Bayağı bir toparlandı. İlk etapta 2,5 su bardağı un koyduk. Şimdi kıvamına göre bir yarım bardak daha koyabiliriz. İlk etapta hepsini aynı anda koymamamızın sebebi sert bir hamur elde etmemek için hamurun kıvamına bakarak ekleyebilirsiniz. Çatalla topladıktan sonra şimdi artık rahat rahat elimizle yoğurabiliriz. Gördüğünüz gibi sadece bir yemek kaşığı kadar un kullandım. Daha fazlasına zaten gerek kalmadı. Böyle kulak memesi gibi yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Şimdi biraz da masanın üzerinde yoğuracağım ki maya rahat bir şekilde aktifleşebilsin. Bu tarz mayalı hamurları hep diyorum çok güzel yoğurmanız lazım ki o maya aktifleşme işlemini gerçekleştirebilsin. Hamur yoğurdukça kendine gelir. Kendini güzelce toparlar. O yüzden mayalı hamurlara çok böyle iyi davranmanıza gerek yok. Bütün hırsınızı alabilirsiniz mayalı hamurda. Evet, yaklaşık 10 dakika kadar yoğurduk. Artık dinlenmeye bırakabiliriz. Hamurumuzu yarım saat kadar dinlendireceğiz. Dinlenme aşamasında da mutlaka streç filmle ya da bir kapakla üzerini güzelce kapatacağız. Hava almaması lazım. Evet, yarım saat kadar hamurumuzu dinlendirdik, mayalandı. Şimdi birazcık
yoğuracağız ki o maya kokusu piştikten sonra gelmesin diye. Şimdi artık mini pizzalarımızı minik minik eşit parçalara ayırarak hazırlama işlemine başlayabiliriz. İlk önce hamurumuzu ikiye kesiyoruz. Sonra diğer parçaları da kesiyoruz. Ve küçük küçük bezeler yapacağız. Çok büyük olmayacak. Yani fındıktan büyük 2 fındık kadar. Evet, kestik. Şimdi onları hemen hemen hepsinin eşit bir şekilde olması için birbirine yakın hale getireceğim. Elimde de yuvarlayıp bırakacağım. Evet, mini pizzalarımızın hamurları hazır. Şimdi onları tepsiye dizeceğiz. Böyle de bir 10 dakika mayalandıracağız. Biz bu arada üzerlerine malzemelerimizi hazırlayacağız. Tepsiye dizerken aralıklı dizelim ki ısıyı gördüğümü daha çok genişleyeceği için birbirine yapışmasınlar. Evet, ben malzeme olarak sucuk, sosis ve kaşar kullanacağım. Şimdi sucuğu biraz kalın keseceğiz. Çok ince değil ama aşırı da kalın değil. Şu şekilde 4'e bölüp daha sonra üzerlerine yerleştireceğiz. Sıra geldi sosislerimize. Sosislerimizi normal, standart, yuvarlak, orta kalınlıkta, hani çok ince de değil ama çok kalın da değil. O şekilde doğrayabilirsiniz. Evet, sıra geldi kaşarımıza. Onu da kare kare dilimleyeceğim. Evet, malzemelerimizi hazırladık. Şimdi fırınımızı 180 derece ısıtmaya başlıyoruz ve malzemeleri pizzalarımızın üstüne yerleştirebiliriz. Evet, hamurlarımız 10 dakika kadar mayalandı. Şimdi şöyle baş parmağımızla sadece bastırıyoruz çok hafiften, çok ezmeden. Daha sonra üzerine hazırladığımız malzememizi koyuyoruz. Şimdi kaşar koyamadığımız için hepsinin üzerine birer tane kaşar koyacağım. O da üstüne eriyecek. Çok güzel bir görüntü sağlayacak. Evet, şu şekilde kenarlarına hafiften . Evet, yumurta sarımızı da sürdüğümüze göre 180 derecede alt üst fanlı bir şekilde pişirebiliriz. Her zaman dediğim gibi kontrolü elden bırakmıyoruz. Sürekli bakıyoruz. Bir 15-20 dakika içinde pişmiş olacaktır.
Evet, mini pizzalarımız pişti. Pizzalarınızı pişirirken dediğim gibi 180 derece fanlı bir şekilde pişiriyoruz ama 2 dakika sonra fanı kapatıyoruz. Sadece mayalanıp kabarabilmesi için şöyle. Eğer fansız yaparsak kabarmaz. Bir tane de örnek olsun diye bıraktım. Bakın fanlı bir şekildeyken şişiyor. O fanı kapattığımız zaman sadece çay kaşığının tersiyle şöyle bastırıp içe girmesini sağlarsanız işlem bu kadar basit. Daha sonra fansız bir şekilde kızarana kadar pişirebilirsiniz. Bunlar da karışık pizzalarımız. Dediğim gibi dilediğiniz gibi hazırlayıp servis edebilirsiniz. Bakın size yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Oldukça yumuşacık. Pastanedeki yediğimiz o büyük pizzalardan daha lezzetli olduğunu emin olabilirsiniz. Ocağa çıkıntık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.